Covid-19 pandemisi sürecinde gerek sağlıksız beslenme gerekse fiziksel hareketsizliğin artması, karaciğer yağlanması sorununun da yaygınlaşmasına neden oluyor. Normal bir karaciğer dokusunun %5'inden fazlasının yağ hücreleri tarafından oluşması karaciğer yağlanması olarak tanımlanıyor. Önlem alınmadığı takdirde zaman içinde siroza ve hatta karaciğer kanserine kadar götüren sonuçlara neden olabiliyor. Yağlanmaya bağlı karaciğer sirozu nedeniyle karaciğer nakli yapılan hasta sayısı hem ülkemizde hem de özellikle Batı toplumlarında belirgin bir şekilde artıyor. Karaciğerin kendini yenileyebilen bir organ olduğunu ve günlük yaşantımızda yapacağımız bazı sağlıklı değişikliklerle karaciğer yağlanmasına karşı önlem alabileceğimizi vurgulayan gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Hakan Ümit Ünal, karaciğer yağlanmasına karşı şu önemli uyarılarda bulundu. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada görülme sıklığı hızla artan karaciğer yağlanması, alkole bağlı olan ve alkole bağlı olmayan yağlanma olarak iki ana grupta değerlendiriliyor. Alkol karaciğer dokusu için toksik etki oluşturup karaciğer yağlanmasına yol açarken, alkole bağlı olmayan yağlanmada ise en önemli nedenlerin başında obeziteye bağlı insülin direnci geliyor. Günümüzde ise en büyük halk sağlığı problemlerinin başında ise obezite geliyor. Obezitede vücudumuzdaki yağ miktarı belirgin şekilde artar ve bu yağ aynı zamanda doku ve organlarımızda birikmeye başlar. Yağ dokusundan salgılanan ve lipokin adı verilen maddeler insüline karşı doku direnci oluşturarak bir kısır döngü şeklinde yağlanmayı daha da artırır. Yağlanmadan en çok etkilenen organların başında karaciğer gelmektedir. Karaciğerde biriken yağ nedeniyle oluşan iltihabi reaksiyon, karaciğer hücrelerinde hasara ve zamanla siroz gelişimine neden olur. Özellikle Batı toplumlarında sirozun yani karaciğer yetmezliğinin en sık nedeni alkole bağlı karaciğer hastalığıdır. Alkol kullanımına bağlı karaciğer yağlanması tespit edilen hastanın alkolü bırakması durumunda karaciğer dokusu kendisini yeniliyor ve bu şekilde siroza gidiş büyük ölçüde engellenmiş oluyor. Peki karaciğer yağlanması alkole bağlı değilse ne yapılması gerekiyor? Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması altta yatan genetik bir bozukluğa, bir ilaca veya enfeksiyona bağlı değilse en önemli nedeni insülin direnci olabiliyor. Bu nedenle ideal kilonuzu koruyarak karaciğer yağlanması riskini azaltabilirsiniz. Yapılan aerobik egzersizler karaciğer yağlanmasında birçok ilaç ile ulaşılmayacak kadar iyi bir şekilde insülin direncini azaltarak yağlanmadan koruyucu etki sağlar. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olan bir hastanın kilosunun %10'unu yani 70 kilo olan bir kişinin 7 kilo vermesi karaciğer yağlanmasını anlamlı düzeyde azaltacaktır. Ancak kilo verirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri çok hızlı kilo verilmemesidir. Çok hızlı kilo kaybı da karaciğerde yağlanmada artışa neden olabilir. İdeal olan haftada yarım kiloyla 1 kilodur. Bu yüzden şok diyetlerden kaçınılmalı, doktor ve diyetisyen kontrolünde kilo verilmesi sağlanmalıdır. Günümüzde yağ miktarını birkaç dakika içerisinde öğrenmenin mümkün olduğunu belirten doçent doktor Hakan Ümit Ünal, karaciğer yağlanmasına karşı etkili 7 önerisini şöyle sıraladı. 1. Alkolden uzak durun. Gerekirse profesyonel yardım alın. 2. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizle ideal kilonuza ulaşın. 3. Haftada en az 4 gün 40 dakika tempolu yürüyüş yapın. 5. Düşük karbonhidratlı beslenin. 6. Akdeniz tipi beslenmeye geçin yani karbonhidrattan çok sebze, kırmızı etten çok balık tüketin. 7. Şok diyetlerden uzak durun. Bu önerilerin yanında kalp rahatsızlığınız yoksa günde 1-2 fincan kahve içmeniz, karaciğer yağlanmasına bağlı gelişebilecek komplikasyonlara karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülüyor. Ancak kahvenin ana tedavi yöntemi gibi algılanmaması gerekir. Yani diyet, egzersiz ve gerekirse ilaç tedavisi olmaksızın tek başına bir tedavi olarak değil de tedaviye destek olarak düşünülebilir.